Hadi! Halkoç X'ten herkese merhabalar. Bugün 2022 yapımı bir Norveç filmi olan Troll filmi bağlamında devler alemi, daha doğrusu insanların dev olarak nitelediği iri cüsseli insanların gerçekten yaşayıp yaşamadığını, tarihte böyle insanların var olup olmadığı ile alakalı bir analiz yapalım istedik. Troll yani iri cüsseli, monster, insan karışımı bir mahluk, bir yaratık. Norveçlilerin efsanelerine dayanır fakat temelde bir dev halisi anlatır aslında. Bu filmde İskandinavların bu hikayelerine dayalı olarak çekilmiş, modern zamanlara biraz uyarlanmış diyebiliriz. Netflix için yapılmış bir film. Filmde pek fazla tanınan meşhur aktör ya da aktrisler yok. Filmin aldığı en büyük eleştiri, sanki film Norveç'te değil de Amerika'nın bir eyaletinde geçiyor. Yani fazla Amerikanvari bulunduğu eleştirmenler tarafından söylenmiş. Gerçekten de filmi izlerken sanki Norveç'te, Oslo'da değil de Amerika'da geçiyormuş gibi sahneler hissediyorsunuz. Film bizde Esrarengiz Canavar isminde gösterime girdi. Yani Troll filmi Esrarengiz Canavar ismiyle gösterime giriyor. Tabii bu biraz da sizi gülümsetecek eski bir hikayedir. Yani Batı filmlerinin, Hollywood yapımlarını Türkçe'ye tercüme edilirken, afişleri Türkçe'ye çevrilirken acayip acayip isimlerle çevrilmesi. Yani o ismin tutmayacağını mı, o isimde o filmin tutmayacağını mı düşünüyorlar? O isimleri kim buluyor, nasıl getiriyor? Yani o isim koyma makamında olan kimler? Doğrusu Jean-Claude Van Damme'ın Lejyoner isimli filmi tercüme etmişler. Hangi isimle gelecek? Bakınız. Çöl Kaplanı. Huvayama isimli. Gerçekten zamanında çok tutmuş bir film. Afrika Kaplanı. Yani iyi ki Manisa Tarzanı olarak çevirmemişler bari. Yani Afrika Kaplanı filmin zaten pek az bir bölümü Afrika'da geçiyor. Yalanı Afrika dışında geçiyor. Afrika'da biraz geçiyor diye adam herhalde 5-10 dakikasını izledi o kısmı. Uçak Afrika'ya düşüyor falan. Afrika Kaplanı koyalım abi. Bugün adam da kaplan gibi savaşıyor zaten. Bakınız Oscar'lık bir film. A Beautiful Mind, Russell Crowe. Akıl oyunları. Tabii Oscar aldığı için kimse bir şey demedi artık Türkçesine ne var. Any Given Sunday, Kazanma Hırsı, Sleepers. Çok kült olmuş bir filmdir bakın. Kardeş gibiydiler. Gayet yerli dizi tadında birisi. Meşhur Luc Besson'un yine kült bir film Lyon, Sevginin Gücü isminde. Ama ne hikmetse Sevginin Gücü olarak kimse hatırlamıyor tabii. Lyon olarak biliniyor. Bu da enteresan yani Türkçeleştirip Türkçesi tutmadığı filmlerden bu da. Coldplay, Şeytanın Oteli. Şeytanın Oteli deyince kesin kişi yapar abi felsefesiyle. Ya da What Dreams May Come, Aşkın Gücü. Funny Games, yani bu Funny Games'te de bu arada bir ironi var tabii bu ismini. Aslında spoilerlı bir şekilde değiştirmiş oluyorlar. Yani ölümcül oyunlardan siz anlıyorsunuz ki orada filmde işte psikopatik işler olacak. Gerilim ya da korku cinsinden bir şeyler olacak. Halbuki Funny Games adam orada bir ironi yapmış. Bir sürpriz hazırlamak istiyor belki seyirci. Gerçi afişten ne kadar mizahi bir girizgah yapalım dedik. Sizleri gülümsetmek için. Asıl konumuza dönelim dilerseniz. Şimdi elbette bu filmi teknik bakımdan veya konunun işlenişi bakımından çok beğenmemekle birlikte uzun süredir aklımızda olan bir meseleyi işlememiz bakımından aparat olarak aslında kullanmayı uygun gördük. Şöyle ki 5.8 almış 10 üzerinden IMDb puanıyla bir film. Tabii ki bizim için yani çok sanatsal veya çok teknik bir kıymet taşımıyor. Konunun işlenişi bakımından da vasatın altında kaldığı ya da klişe olduğu, klişe kaldığı söylenebilir.
Tabii hocam, şimdi film sanatında yani neredeki Norveç ya da İskandinavlar ki ne bekliyoruz? Elbette yani yerli yapımlara bakarak çok çok ileride olduğunu söyleyebilir. Türk yapımı şu ayarda bir film ben hatırlamıyorum, bilmiyorum. Hatırlayanınız varsa yazsın yorumlara. Hocam ayıp ediyorsun, o kadar da bizim yerli yapımlarımız, filmlerimiz, dizilerimizde. Bunu kat kat geçen şöyle yapımlar vardı vesaire diye. Bilim kurgu ya da aksiyon türünde bu tarz bir film, fantastik bir film olarak yazın. Belki biz unutmuşuzdur. Dev konusu ya da iri cüsseli insanlar konusu eskiden beri sanat, edebiyat dünyasında işlene gelmiş. Jonathan Swift'in Gulliver'in Seyahatleri biliyorsunuz. Gulliver's Travel. Jonathan Swift'ten önce çok daha eski zamanlara dair efsanelerde, masallarda, Dede Korkut hikayelerinde ve daha eski hikayelerde anlatıla gelmiş şeyler, iri cüsseli insanlar veya dev diye tabir edilen varlıklar. Yakın zamanda Avatar diye bir film çekti. Yakın zamanda tabii dediğimiz zaman 2009 senesinde, yani biraz olmuş vakit, yani daha dün gibi. Zaman ne kadar hızlı geçiyor efendim. Yani görüyorsunuz. Avatar'da iri cüsseli insanlara, hatta ekstra olarak mavi, sivri kulaklı insanların varlığına dair ya da en azından insan deniyor onlara, tam emin değilim ama çok da sevdiğim bir yapım değildi. Onun üzerinden 7.9 puanı bile çok zorlama, çok mübalağalı bir puan gibi geldi. Yani bu puanları kim veriyor, kim takdir ediyor? Doğrusu orası da ayrı bir konu, tartışma konusu. Bakınız, 2013 yapımı Jack the Giant Slayer, yani dev avcısı Jack isminde bir film. Yine dev konusunu işliyor. Shingeki no Kyojin, yani Japonca olarak Türkçe karşılığı Titan'a saldırı, yani Attack on Titan. Elin Amerikalısı Shingeki no Kyojin'den direkt Attack on Titan demiş. Birebir tercüme yapmış. Türkiye'ye bir film olarak gelse tabii düşünemiyoruz hangi isimle gelirdi diye. Çılgın Devler veya Devlerin Gazabı olarak. Bakınız, 2016 yapımı The BFG, yani Big Friendly Giant olması lazım. Disney yapımı. Steven Spielberg'in yönetmenliğini yaptı. Bryan Singer, bak. Jack the Giant Slayer. Bunda yönetmeni Bryan Singer. Yani şöyle ki, ehemmiyet vermedikleri yapımlar değil. Öyle tanınmış yönetmenleri çektiriyorlar. I Killed Giants. Şöyle bir film. 2017 yapımı. Konusu devler. Bu da bizim devler ile alakalı çektiğimiz filmlerden. Ama enteresandır. IMDb puanı 7.1, yani. Dev ile alakalı filmlerin çoğunu geride bırakmış. Meselenin merkezine gelecek olursak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Adem aleyhisselamın hilkatiyle alakalı halakallahu Adem'e sittune ziraan buyuruyor. Sahih Bukhari'de, yani sahih bir hadis-i şerif var. Yani Allah Teala Adem aleyhisselamı 60 zira uzunluğunda yaratmış. Şimdi zira uzunluğuna baktığımızda Haşimi zira, işte Mağrib ve Endülüs'te kullanılan zira-ül reşşaşiye, zira-ül belediye, zira-ül mimariye. Tabii ki zira bizde arşın olarak karşılığını kullanmış. Yani Araplar şimdi zira diyor. Sonra bizde arşın olarak kullanılıyor. 20. asır ilk çeyreğinde de bu ölçü birimi kaldırılıyor bizde tedavülden. Zira-ül kirbas. Şimdi farklı farklı ziralar var, farklı farklı arşınlar var. Hocam iyi ki kaldırılmış, işte bir birlik olmuyor ölçülerde vesaire diye. Şunu diyoruz, insanlar arasında bir sıkıntıya, bir probleme sebep olmuyordu aslına bakarsanız. Yani günümüzdeki metrik sistemde de farklılıklar var. Siz boy ölçülmeye gittiğiniz zaman bir sağlık kurumuna, oradaki metre ile terzinin mezurasındaki metre birbirini tutmaz. Ya da bir mühendisin arazi ölçümünde kullandığı metre birbirini tutmaz, emin olun. Yani alim bir kafayla düzgün bir şekilde araştırdığınızda bunu görürsünüz. Dolayısıyla insanlar alışveriş yaparlarken tüccarın hangi arşını kullandığını bilerek, görerek alışveriş yapıyorlardı, bir şekilde soruyorlardı eğer uzakta iseler. Çok da büyük ihtilafa sebep olmuyordu. Şimdi değişik arşınlara, yani bu zira uzunluklarına baktığımızda genellikle
50 küsürden 80 küsura kadar çıktığını görüyoruz. Yani 50-55 civarıyla 80 santimetre arası, ortalama 65-70 santimetre gibi bir uzunluk birimine tekabül ediyor bir arşın ya da bir zira. Bu şu demek: Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman da yaklaşık 35 yahut 40 metrelerdeydi boyu. Yani epey uzun bir boy demek bir insanoğlu için. Tabii şu andaki bizim normalitemize göre artık yani birçok ilahiyat fakültesi akademisyen yazdığı makalelere vesaire göz attığımızda sanki el birliği, daha doğrusu söz birliği etmiş gibi bunların çok İsrailiyat olduğunu, güvenilemeyecek haberler olduğunu söylüyorlar. Aslında Adem Aleyhisselam'ın hilkatiyle alakalı temelde ihtilaf meselesi cennetteyken uzun boylu olduğu, yeryüzüne indirildiği vakit günümüz ortalama insan boylarına yakın olduğu, diğer görüş ise yeryüzüne indirildiğinde de cennetteki boyuyla aynı şekilde, aynı boyda, aynı uzunlukta, ebatta diyelim, indirildiği, fakat zamanla insanoğlunun boylarının kısaldığı şeklinde iki farklı görüş mevcut. Zayıf yahut hasen senetli pek çok hadis-i şerif vardır ki cennet ehlinin cennete yine iri cüsseli olarak gireceği, aslında cehennem ehlinin de cehenneme iri cüsseli olarak girecekler hakkında rivayetler var. İleriki kayıtlarımızda belki bunları paylaşırız. Bunların bir kısmı zayıf, bir kısmı hasen senetli hadis-i şerifler. Şumullü Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde yer alan Huç bin Unuk isimli dev olduğu söylenen kişi Nuh Aleyhisselam'ın kıssasında, Musa Aleyhisselam'ın kıssasında ismi geçiyor. Peki kim bu Huç bin Unuk? Deniyor ki Adem Aleyhisselam'ın kızlarından birinin çocuğu, onun işlediği bir günah sebebiyle çok iri olarak doğdu ve uzun asırlar boyunca yaşadı. Allah'a asi olarak yaşadı ve asi olarak öldü diye rivayetler var. Fakat Nuh Aleyhisselam'ın kıssasına baktığımızda gemi yapımında ona yardım ettiğini görüyoruz. Hayırlı bir insan olma ihtimali de var. Okyanusu işte yürüyerek geçerek Nuh Aleyhisselam'ın yaşadığı bölgede bulunmayan bir ağacı söküp getirerek Nuh Aleyhisselam'ın gemiyi tamamlamasını sağladı. Gemiyi tamamlamasına yardım ettiği şeklinde rivayetler var. Fakat Musa Aleyhisselam'ın da bu kişiyle savaştığı ve onu öldürdüğü, Allah'ın yardımıyla onu temsil eden bir minyatür çalışması var. Aşağıdaki yeşilli kıyafetli olan Musa Aleyhisselam işte güya atından inmiş. İsrailoğulları savaşmayı korkmuşlar bu kişiyle. Amalika kavminin içerisinde bulunan bir kişi, onların en büyük savaşçısı gibi. Kafasına kaya geçiyor. Musa Aleyhisselam elindeki asasıyla zıplayarak işte bacağına vuruyor. Ancak zıplayarak bacağının bir bölümüne yetişebiliyor. Çok büyük olduğu için, çok uzun olduğu için. İmam Suyuti de Huç bin Unuk ile alakalı bir risale yazıp konuyu kaynaklarından araştırıyor. Özellikle İbn Hibban'ın Kitab-ül Azamesinden sağlam olmadığını söylediği haberleri naklediyor. Sonuçta bu varlığın mevcudiyetini kabul ediyor yani Suyuti. Ona göre tüm bu delillerin ışığında en tutarlı görüş şudur: Huç Ad kavminden biridir ve boyu muhtemelen 100 arşın civarındadır. Yine Musa Aleyhisselam'ın onu asasıyla öldürmüş olabileceği ihtimal dahilindedir diyor. Söz konusu bu haberlerde ancak bu kadarının kabul edilme ihtimali olabileceğini belirtiyor. İbn-i Kayyım veya İbn-i Kesir gibi İbn-i Teymiye'nin talebeleri ise bu rivayetleri, bu dev insan rivayetlerini kesinlikle kabul etmiyorlar. Yani İslam uleması arasında Huç bin Unuk ile alakalı da bir ihtilaf olduğunu söyleyebiliriz. Biz burada kesin kanaat belirtmekten tabii ki Allah'a sığınırız. Sonuçta onunla alakalı her türlü kitabı, eseri veya her türlü metni okumuş, çözümlemiş veya gözlemlemiş değiliz. Suyuti gibi bir alim elbette ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bu haberlerin bir gerçeklik payı var elbette ama ne kadarı doğru en fazla bilemeyiz dediyse bize burada tevakkuf etmek düşer. Ancak şu kadarını söylemek belki isabetli olabilir ki bütün Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde, hemen hemen bütün Kur'an tefsirlerinde Ad kavminin, yani Hud Aleyhisselam'ın kavminin iri insanlar olduğu
Gerçekten yani böyle minare boyunda insanlar olduğu. Hatta kavimlerini tufandan, kasırgadan korumak için, yıkımdan korumak için cüsseleriyle kasırga önüne gerildiklerini el ele tutuşarak yazıyor Kur'an-ı Kerim tefsirleri. Elbette şunu söylemeden geçmek olmaz. Günümüzde birazcık iri bir insan olduğu zaman veya doğduğu zaman anasından veya ileride birleştiği zaman devlik hastalığı adı altında tıbbın bunu inceleme konusu yapmasını gerçekten trajikomik buluyoruz. Çünkü Allahu Teala'nın belli ki eskiden insanları iri yarattığı, bizden daha iri oldukları, daha güçlü oldukları, daha maharetli oldukları bilgisine sahibiz az veya çok. Elbette bir kısım mübalağalar olabilir veya bir kısım eksik anlatımlar bize ulaşmış olabilir. Eksiğiyle fazlasıyla böyle bir malumat bize geldiyse bu neye göre anormal olsun? Yani devlik hastalığı veya cüceliği bir hastalık olarak tarif etmek. Bir musibet olduğu kesin elbette bir insan açısından. Fakat Afrika'da boyları 1 metre civarında olan kabilelerin olduğu da herhalde erbabın malumudur. Bu takdirde bu nedenle neyin normal, neyin anormal olduğuna dair günümüz küstah bilim adamlarının yaklaşımıyla davranmayı gayri ahlaki buluyoruz. Neyin normal, neyin anormal olduğunu doğrusu Allah ve Resulleri daha iyi bilir diyoruz. Bu normal veya anormal tanımları da gerçekten dünyada hakim zümre kimse biraz bunların işgal altında olan mevhumlar. Gönül diler ki tez vakitte yeryüzünde Müslümanlar hakim olsun. Tabii ki bu yaklaşımları, bu sıfatları daha sıhhatli, daha rahmani bir şekilde arıza döşesinler diyoruz. Asılı kendi küçük dünyasından çıkıp tefekkür dehlizlerine dalan insanoğlu için aslında ufku çok karanlık bir konu değil. Bu dev konusu, büyük insanlar, iri insanlar konusu. Yalnız üzerine biraz düşmek gerektiriyor. Tabi okul müfredatlarında da yer almayınca bunlar hep böyle fantazya, hep böyle masal aleminde dönüp duran şeyler, inanılması zor. Günümüz tabi demonik dünyayı yöneten odaklar asıl malumatları, gerçek bilgileri, ilimleri saklıyorlar. Kendilerine, ailelerine saklıyorlar. Dolaşıma sokmuyorlar. Yani Fulbright eğitim sistemlerini sokması düşünülebilir mi şimdi? Yani onlar ister mi ki genç dimağların, nesillerin yönetmiş oldukları, köleleştirmiş oldukları ülkelerdeki nesillerin ufku açık olsun veya vizyonu geniş olsun, perspektifi geniş olsun? İsterler mi hiç? Japonlar da işte böyle çizgi filmlerde filan kaçak göçek işliyorlar aslında. Ancak onlar da köleleştirilmiş durumda tabii. Bundan birazcık animasyonla çıkış yolu aradıklarını düşünüyorum. Çok farklı animasyon yapımları var. Birçok esrarengiz konuya temas eden, metafizik aleme temas eden. Yalnız biz Türkler bu konuda uykudayız hala. Kat etmemiz gereken çok yol var gibi duruyor. Toparlayacak olursak bu Norveç yapımı Troll filmi uzun süredir üzerine bahsetmek istediğimiz bir meseleyi ele alma bakımından fişekleyici bir unsur oldu. Umarız bizim ve sizin açınızdan istifadeye şayan bir kayıt olmuştur. Sizin ekstra görüşleriniz, bizde görmüş olduğunuz eksikler, yanlışlar, hatalar, eklemek istedikleriniz olursa yorumlara yazmayı ihmal etmeyiniz. Görüşmek üzere.